Merhaba koçlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 19 Eylül'de Venüs'ün Başak Burcu'na geçişi var. Bu geçişle birlikte gündelik yaşamınız, çalışma düzeniniz ve sağlığınızla ilgili konularda daha titiz, daha seçici bir tutum içine giriyorsunuz. Ancak bu geçişin hemen ardından İkizler Burcu'ndaki retro Uranüs'te kare açı yapıyor Venüs. Özellikle iş ortamında iletişim kaynaklı sürpriz gerilimler veya beklenmedik değişikliklerle karşılaşabilirsiniz. Zihinsel yorgunluklara dikkat etmekte fayda var. Güneşin de Başak Burcu'nda olması, iş ortamınızda bir düzen kurmak, sorumluluklarınızı netleştirmek adına size destek sunuyor. Ancak Balık Burcu'ndaki retro Satürn'e karşıtlığı, bastırdığınız korkuları ve geçmişten gelen yorgunlukları yüzeye çıkarabilir. Ruhsal sağlığınıza zaman ayırmak, yalnız kalıp düşünmek size iyi gelecektir. Merkür ise Terazi burcundaki konumu ile ikili ilişkilerde uzlaşma arayışınızı arttırıyor ve retro Neptün'de karşıtlık yapıyor. Özellikle partnerinizle iletişimde bulanıklaşmalar, yanlış anlaşılmalar veya saklı gündemlerin açığa çıkmasına neden olabilir. Netleşmemiş duygular yüzünden hayal kırıklıkları yaşanabilir. Mars'ın yükselen burcunuzun karşısında olması, terazide yani, bu ilişkiler cephesinde mücadelelerin ve denge arayışlarının ön planda olacağını gösteriyor. Üstelik Koç'taki retro Kiron'la yaptığı karşıtlık, eski duygusal yaralarınızı yeniden gündeme gelmesine, ilişkilerde tetiklenmelere neden olabilir. Haklılık yerine şefkat üzerinden ilerlemek bu dönemde size iyi gelecektir. Ancak güzel haber şu ki Venüs ile Mars arasındaki uyumlu açı hem ilişki hem de para konularında yeniden denge kurmanız için büyük bir şans sunuyor. Bu dönemde hem duygularınızı hem arzularınızı daha sağlıklı bir ifade potansiyeline sahipsiniz. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü, Akrep'teki Lilith ve Yengeç burcundaki Jüpiter arasındaki büyük su üçgeni sizin bilinçaltınızı, geçmiş aile temalarını ve duygusal güvencelerinizi aktive ediyor. Bu üçgen iç dünyanızda bir şeylerin derinlemesine çözüleceğini ve şifalanacağını gösteriyor. Özellikle aile köklerinden gelen bir travmanın artık serbest kalma zamanı geldi. Bu su üçgenine Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümünün de eklenmesiyle birlikte oluşan uçurtma açı kalıbı sizin için ruhsal bir görev bilinci getiriyor. Artık neyi bırakmanız, nerede hizmet etmeniz gerektiğini daha net görebilirsiniz. Bilgelik iç sesinizle birleştiğinde dışarıya fayda sağlayan bir şifa kanalına dönüşebilir. Ayrıca Uranüs ve Plüton'un retro seyirleriyle oluşturdukları hava elementi uyumu, zihinsel devrimleri, yeni düşünce biçimlerini ve özellikle sosyal çevreyle ilgili yeniden yapılandırmaları gündeme getiriyor. Hangi fikirlerin size ait olduğunu ve hangilerinin artık sizi sınırladığını sorgulayacağınız bir dönem başlıyor. Özetle sevgili koçlar, ilişkide denge, zihinsel netlik ve içsel şifa bu dönemin ana teması. Karmik yaralarla yüzleşmekten korkmayın. Geçmişi bırakma cesaretiniz geleceğe giden yolu açacaktır. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Yeni gökyüzü gündemlerinde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 19 Eylül'de Venüs'ün Başak Burcu'na geçişi var. Gökyüzü hem sizi kalpten hem de kökten etkileyen enerjiler sunuyor. Bu süreçte iç dünyanızda güçlü temalar açığa çıkarken aynı zamanda aşk, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili konularda dikkat çeken bir döneme giriyorsunuz. Venüs'ün Başak Burcu'na geçişiyle birlikte aşk hayatınızda detaycılık, seçicilik ve hizmet temaları öne çıkıyor. Ancak bu geçiş İkizler Burcu'ndaki retro Uranüs ile hemen bir kare açı yapıyor. Ve aşk hayatınızda ani değişiklikler, sürpriz gelişmeler veya duygusal karar değişiklikleriyle karşılaşabilirsiniz. Özellikle kendi değerinizi sorguladığınız anlarda ilişkilerde kontrolü kaybetme korkusu sizi zorlayabilir. Güneş de Başak Burcu'nda bu süreçte sizin için aşk, hobiler, sahne önü gibi alanlarda kendinizi ifade etme ihtiyacınızı arttırıyor. Ancak Balık Burcu'ndaki retro Satürn'e yaptığı karşıtlık
sosyal çevrenize olan bağlarınızı ve geleceğe dair umutlarınızı test ediyor olabilir. Ben ne istiyorum ve kimlerle yürüyorum sorusu bugünlerde önem kazanıyor. Merkür Terazi burcunda günlük işlerinizde ve iş arkadaşlarınızla ilişkilerde daha uyumlu, estetik ve nazik bir iletişim kurmanızı desteklerken Retro Neptün'e yaptığı karşıtlık bazı belirsizlikler ve kafa karışıklıkları yaşatabilir. İş yerinde bir şeyler göründüğü gibi olmayabilir. Bu nedenle acele kararlar vermekten kaçınmanız faydalı olacaktır. Mars'ta Terazi burcunda günlük rutinlerinize hareketlenmeye, tempoda artışa ve sağlığa daha çok özen göstermeye işaret ediyor. Ancak Koç'taki retro Kiron'la yaptığı karşıtlık geçmişten gelen sağlık sorunlarının ya da bastırılmış yorgunlukların tekrar gündeme gelmesine neden olabilir. Vücudunuzun sinyallerini dikkate almak önemli bu süreçte. Bu sert etkilerin ardından Venüs ile Mars arasında oluşan bir uyumlu açı sizin için destek noktası olacaktır. Bu görünüm aşk ve iş dengesini kurmanız hem üretken hem de keyifli olmanız adına size güzel fırsatlar sunuyor. Kalbinizi verdiğiniz bir proje ya da bir kişiyle aranızdaki uyumu daha sağlam temellere oturtabilirsiniz. Gökyüzündeki en dikkat çekici oluşumlardan biri ise ki bir süredir de devam ediyor bu. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü, Akrep burcundaki Lilith ve Yengeç burcundaki Jüpiter arasında oluşan büyük su üçgeni. Bu güçlü enerji sizin sosyal çevreniz, yakın arkadaşlarınız ve iletişim alanlarınız üzerinden sizi ruhsal olarak dönüştürüyor. Derin bağlar kurabilir, kadersel karşılaşmalar yaşayabilir, hatta geçmiş karmalarla yüzleşebilirsiniz. Bu su üçgenine Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümünün kavuşumunun karşıtlığının eklenmesiyle uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Sizi özellikle çocuklar, yaratıcılık, aşk ya da sahne önünde olmayı gerektiren alanlarda bir görev bilinciyle harekete geçmeye çağırıyor. Artık geçmiş deneyimlerinizi bugüne taşıyıp insanlara ilham verme zamanınız gelmiş olabilir. Ve son olarak Uranüs'ün İkizler Burcu'ndaki pozisyonu ve Kova'daki retro Plüto ile uyumlu açılar yaptığını da görüyoruz. Bu hava elementindeki destekleyici açı sizin kimlik dönüşümünüzü ve kariyer hedeflerinizi yeniden şekillendiriyor. Ben kimim, neyi temsil ediyorum ve neyi bırakıyorum soruları artık sadece zihinsel değil, bir ruhsal bir boyutta ele alınıyor olacak. Özetle sevgili boğalar, kalbinizi nereye verdiğinizi sorguladığınız, hayallerinizi gerçeklikle buluştuğunuz ve içsel gücünüzle sahneye çıkmaya hazırlandığınız bir dönemdesiniz. Karmalar çözülebilir, kadersel yollar açılabilir. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Başka bir gökyüzü gündeminde görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 19 Eylül'deki Venüs'ün Başak Burcu'na geçişi var. Bu tarihte gökyüzünde oluşan güçlü ve çok katmanlı gezegen dizilimleri var. Sizler için kökler, aile, yuva ve kariyer ekseninde önemli farkındalıklar getiriyor. Bu dönemde hem içe dönme ihtiyacınız hem de dış dünyadaki sorumluluklar arasında denge kurmak ön planda olacaktır. Venüs'ün Başak Burcu'na geçişiyle birlikte aile içindeki ilişkiler, ev düzeni ve yaşam alanınızda daha seçici, düzenleyici ve hizmet odaklı bir tutum sergilemeye başlıyorsunuz. Ancak hemen ardından burcunuzda geri harekette olan Uranüs'e kare açı yapıyor. Venüs, ev, yerleşim, taşınma veya aile bireyleriyle ilgili beklenmedik gelişmeleri beraberinde getirebilir. İçsel olarak güvende hissetmediğiniz alanlarda ani çıkışlarınız olabilir. Güneş yine Başak Burcu'nda ilerliyor. Ev ve aile yaşamınızda ışığı oraya yönlendiriyor. Balık Burcu'ndaki retro Satürn'e karşıtlık yapıyor Güneş. Kariyerle ilgili konularda ciddi kararlar almanızı veya mevcut yüklerin sizi sınırlandırdığını fark etmenizi sağlayabilir. Bu etki ev mi iş mi ikileminde netleşmenizi zorunlu kılıyor. Merkür'ün Terazi burcundaki konumu yaratıcı ifadelerinizi, çocuklarla ilişkilerinizi ve aşk hayatınızı destekleyen bir pozisyonda, ancak retro Neptün'le yaptığı karşıtlık romantik ilişkilerde veya sanatsal projelerde netlikten uzak durumları beraberinde getirebilir. Aşkta hayal kırıklıklarına,
açık olabileceğiniz için idealize etmek yerine gerçekçi olmak çok önemli. Mars'ta Terazi burcunda aşk, flört, hobiler ve yaratıcı alanlarda daha aktif olmanızı sağlarken Koç burcundaki retro Kiron'la yaptığı karşıtlık sosyal çevrenize olan ilişkilerde kırılganlıklar, eski dostluklarla yüzleşmeler yaratabilir. Sosyal onay ihtiyacınızla bireysel değerleriniz arasında denge kurmanız gerekiyor. Bu dönemde Venüs ile Mars arasında uyumlu açılar var. Özel hayatınızla sosyal hayatınız arasındaki dengeli bir akış sağlama şansı sunuyor. Hem sevdiklerinizle vakit geçirme hem de kendinizi yaratıcı yollarla ifade etme fırsatınız var. En dikkat çekici enerjilerden biri de ki uzun zamandır da devam ediyor. Kuzey ay düğümü Balık burcunda, Akrep burcundaki Lilith, Yengeç burcundaki Jüpiter büyük bir su üçgeni oluşturuyor. Bu üçgen kariyer hedefleriniz, içsel güvenliğiniz ve üretkenliğiniz arasında ruhsal bir dönüşüm fırsatı sunuyor. Kadersel görevlerinizle ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilir, yön değişiklikleri düşünebilirsiniz. Ve bu üçgene Güneş, Merkür ve Güney ay düğümü kavuşumunun karşıtlığı eklendiğinde ortaya bir uçurtma açı kalıbı çıkıyor. Sizin için hem özel hem profesyonel yaşamda bir dönüşüm görevi getiriyor. Özellikle aileden gelen kalıpları dönüştürmek, geçmişin yüklerinden arınmak ve kendi yaşam temeliniz üzerine yeniden inşa etmek için eşsiz bir fırsat bu. Retro Uranüs'ün burcunuzda ilerliyor oluşu sizin için kişisel uyanışın, özgürlük ihtiyacının altını çizerken Retro Plüton'la yaptığı destekleyici açı özellikle zihinsel dönüşüm ve spiritüel derinlik açısından sizi destekliyor. Artık yüzeysel düşünceler ve düşünce kalıpları daha derin ve evrensel kavramlara yöneliyor. Bu hava üçgeni hava burçlarına çok iyi gelir, size de tabii. Bu dönemde geçmişin duvarlarını yıkarak yeni bir içsel mimari kuruyorsunuz sevgili ikizler. Aile, kariyer, ilişkiler, dengeler hepsi yeniden şekillenecek. Ruhsal farkındalığınız ve zihinsel açıklığınız sizi bu dönüşümde güçlü kılacak. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Gökyüzü gündeminde yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 19 Eylül'de Venüs'ün Başak Burcu'na geçişi var. Gökyüzünde karmaşık ama bir o kadar da dönüştürücü gezegen dizilimleri var. Sizin için iletişim, yakın çevre, eğitim, seyahatler ve zihinsel temalar üzerinden yoğunlaşıyor. Bu dönemde duyduklarınız, düşündükleriniz ve söyledikleriniz kader çizginizi belirleyebilir. Venüs'ün Başak Burcu'na geçişiyle birlikte zihinsel faaliyetlerinizde daha detaycı, analiz odaklı ve eleştirel bir yaklaşım içine giriyorsunuz. Ancak burcunuzla uyumlu çalışan bu Venüs, İkizler Burcu'ndaki retro Uranüs'le kare açı yaptığı için zihinsel anlamda beklenmedik kopuşlar, fikir değişiklikleri ya da yakın çevrenizde olan ilişkilerde ani yön değişimlerine neden olabilir. Özellikle kardeşler, komşular ya da yakın dostlarla ilgili iletişimde gerilimli anlar olabilir. Güneş de Başak Burcu'nda zihinsel becerilerinizi öne çıkarıyor. Yazmak, konuşmak, sunum yapmak, eğitim vermek gibi konularda parlamak isteyebilirsiniz. Fakat Güneş'in Balık'taki retro Satürn'le yaptığı karşıtlık yüksek öğrenim, hukuki süreçler ya da uzaklarla ilgili meselelerde sizi zorlayabilir. Hayal ettiğiniz bir şeyin önüne çıkan engeller sizi test edebilir. Merkür Terazi burcunda aile içi iletişimi yumuşatıyor, evde huzur ve denge aramak adına destek sunuyor. Ancak Koç burcundaki retro Neptün'e yaptığı karşıtlık kariyerle ilgili konularda bir kafa karışıklığı yapabilir. Ev iş dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz. Beklentilerle gerçeklikler arasında da kalabilirsiniz. Mars da Terazi burcunda evde hareketliliği arttırabilir. Ev, taşıma, tadilat, aile içinde güç mücadeleleri veya geçmişe dair bastırılmış öfkenin gün yüzüne çıkması gibi temalar ortaya çıkabilir. Mars'ın Koç'taki retro Kiron'la yaptığı karşıtlık ise özellikle geçmişten gelen ailevi yaraları yeniden tetikleyebilir. Ancak bu tetiklenmeler şifa için kapı da açıyor.
Tüm bu zorlayıcı etkilerin arasında Venüs ile Mars arasında güzel uyumlu bir açı var. Hem duygularınızı ifade etmeniz hem de aile içinde ilişkilerinizi iyileştirmeniz için güçlü bir destek sunuyor. Dürüst ama nazik konuşmalar büyük çözümler getirebilir. En güçlü gökyüzü oluşumlarından biri bir büyük su üçgeni var. Bu bayağıdır da var gökyüzünde. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü, Akrep burcundaki Lilith ve sizin burcunuzdaki Jüpiter'le oluşan büyük bir su üçgeninden bahsediyorum. Sizin için adeta ilahi bir destek kanalı açıyor. Bu üçgen ruhsal inançlarınız, yaşam anlamınız, kişisel büyümeniz ve yaratıcı potansiyeliniz üzerinde derin bir şifa getiriyor. Aşk hayatınızda, çocuklarla ilgili konularda ya da yaratıcı çalışmalarınızda kadersel gelişmeler yaşanabilir. Bu su üçgenine Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümünün Başak Burcu'ndaki kavuşumunun yaptığı karşıtlık bir uçurtma açı kalıbı oluşmasına neden oluyor. Geçmişten gelen zihinsel kalıplarını bırakıp sizi ileriye taşıyacak inanç sistemini yeniden inşa etme görevi yüklüyor. Yazmak, konuşmak, öğretmek ya da anlatmak gibi eylemler aracılığıyla bu enerjiyi dışarı vurabilirsiniz. Kısacası kelimeleriniz kadersel bir etki taşıyor. Retro Uranüs bilinçaltı alanınızda seyrediyor ve Retro Plüton'la uyumlu açılar yapıyor. Bastırılmış düşüncelerin ya da geçmişe ait travmaların artık fark edilip dönüştürülmesi gerektiğini gösteriyor. Bu görünüm aynı zamanda spiritüel dönüşüm ve sezgisel açılımlar için de son derece destekleyici. Özetle sevgili yengeçler, bu dönem sizi içsel gücünüzle, sezgilerinizle ve zihinsel berraklığınızla tanıştırıyor. Sizi zorlayan fikir kalıpları yıkılırken ruhsal şifaya açılan yeni yollar beliriyor. Konuşun, yazın, anlatın. Kelimelerinizde kader saklı. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Başka bir gökyüzü gündeminde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 19 Eylül'de Venüs'ün Başak Burcu'na geçişi var. Ve bugün de gökyüzü sizin için maddi kaynaklar, özdeğer, üretkenlik ve güven temaları üzerinden son derece belirleyici etkiler barındırıyor. Hayatınızda sahip olduklarınızı, sahip olmak istediklerinizi ve tüm bunlara ne kadar değer biçtiğinizi yeniden sorgulayacaksınız. Venüs'ün Başak Burcu'na geçişiyle birlikte finansal konulara daha dikkatli, planlı ve titiz bir yaklaşım geliştiriyorsunuz. Harcamalarınızı gözden geçirmek, daha verimli kazanç yolları aramak adına olumlu bir etki bu. Ancak Venüs'ün İkizler Burcu'ndaki retro Uranüs'le yaptığı kare açı, hemen girer girmez bir kare açı yapacak Uranüs'te, maddi anlamda ani gelişmeler, gelir kaynaklarında dalgalanmalar ya da sosyal çevreden gelen sürpriz harcamalar gibi etkileri tetikleyebilir. Beklenmedik bir harcama planlarınızı bozabilir, hazırlıklı olun. Güneş de Başak Burcu'nda kazançlarınızı arttırmak, sahip olduklarınızı değerlendirmek açısından sizi destekliyor. Ancak Balık Burcu'ndaki retro Satürn'le karşıtlık yapıyor. Ortaklı finansal meselelerde, borçlar ya da vergiler gibi alanlarda sizi ciddiyetle yüzleşmeye çağırıyor. Bir şeyi sağlamlaştırmak için önce yapılandırmanız gerekebilir. Merkür de Terazi Burcu'nda yakın çevrenizde iletişimi yumuşatıyor. Ancak Koç burcundaki retro Neptün'le yaptığı karşıtlık seyahatler, eğitim ya da hukuki konularda netlikten uzak durumlara neden olabilir. Özellikle kafanızı kurcalayan belirsiz bir konu varsa netlik kazanmadan imza atmamanızda fayda var. Mars da Terazi burcunda ilerliyor. Zihinsel olarak oldukça hareketli bir dönemde olduğunuzu gösteriyor. Bol bol fikir üretebilir, yazışmalar yapabilir, kısa yolculuklar planlayabilirsiniz. Ancak Mars da Koç'taki retro Kiron'la karşıtlık yapıyor. İnandığınız fikirlerin saldırıya uğradığını hissettirebilir bu. Geçmişte bastırılmış düşünsel yaralar tekrar gün yüzüne çıkabilir. Bu sırada Mars'la Venüs arasında uyumlu açı var. Neyse ki hem zihinsel hem finansal konularda harekete geçmek için uygun bir zemini destekliyor. Özellikle destek verdiğiniz bir konu için mücadele etme gücünüz yüksek. Güzel fikirler ve üretken ilişkiler bu dönemde size kazanç getirecektir.
Ve asıl büyük enerji alanı Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü, Akrep burcundaki Lilith, Yengeçteki Jüpiter arasında oluşan büyük su üçgeni. Bu su üçgeni sizin maddi manevi kaynaklarınızı, aile köklerinizi ve içsel güvenliğinizi dönüştürücü biçimde etkiliyor. Kadersel bir miras, ruhsal bir bağ, içten gelen sezgisel bir farkındalık sizi bu süreçte maddi anlamda da besliyor olabilir. Ve bu üçgene Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümü kavuşumunun karşıtlığı eklenince bir uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Size neye gerçekten değer veriyorsunuz sorusunu soruyor. Geçmişten gelen finansal alışkanlıkları bırakmak, kendi öz değerinizin farkına varmak ve gelecekteki kazanç modellerinizi bu bilinçle şekillendirmek için çok güçlü bir göksel fırsat bu. Retro Uranüs kariyer alanınızda ilerliyor ve Retro Plüton'dan da uyumlu açılar alıyor. İş hayatınızda yenilikçi ama köklü bir dönüşüm ihtiyacını gösteriyor. Artık sizi yansıtmayan sistemlerden özgürleşme zamanı. Sadece dışarıdan değil, içeriden de bir devrim başlatıyor olacaksınız. Özetle sevgili aslanlar, bu dönem sizin için değer, kazanç ve öz saygı sınavı. Sahip olduklarınızla kim olduğunuz arasındaki bağlantıyı yeniden kuracaksınız. Kendinize ne kadar değer verirseniz hayatta size o kadar cömert davranacak. Yeni bir gökyüzü gündeminde görüşmek üzere. Mutlu ve verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 19 Eylül'de Venüs'ün burcunuza geçişi var. 19 Eylül'de burcunuza geçince Venüs, sahne sizin tabii ki. Güneşin de burcunuzda olmasıyla birlikte tüm spotlar üzerinizde. Ancak bu kez sahne ışıkları hem sizi aydınlatıyor hem de gölgenizi görünür kılıyor. Kendinizle yüzleştiğiniz, dönüşüm için sorumluluk aldığınız güçlü bir dönemdesiniz. Venüs'ün burcunuza geçişiyle birlikte hem dış görünüşünüzde hem de ilişkilerinizde yenilik, sadeleşme ve netleşme zamanı başlıyor. Daha seçici, daha dikkatli, daha doğal bir sevgi dili geliştiriyorsunuz. Ancak Venüs burcunuza geçecek ama hemen arkasından Uranüs'te de bir kare açı yapacak. Özellikle iş çevresi, kariyer ve toplumsal imajla ilgili konularda ani çıkışlara, beklenmedik gelişmelere açık olduğunuzu gösteriyor. Kendi değerinizi başkalarının beklentilerine göre tanımlamaktan artık vazgeçmeniz gerekiyor. Güneşin de sizin burcunuzda olmasıyla birlikte tüm dikkat kişisel gelişiminizde, bedeninizde, duruşunuzda. Ancak Güneşin Balık burcundaki retro Satürn'e yaptığı karşıtlık özellikle ikili ilişkilerde ve ortaklıklarda bir sınav dönemini getirebilir. Hayatınızda kiminle yürüyeceğiniz, hangi ilişkinin gerçek, hangi bağın yük olduğunu ayırt etmeniz gerekebilir. Burada sadece partnerlikten değil, aynı zamanda ortaklıklardan, hizmet aldığınız kişilerden de bahsediyorum. Merkür Terazi burcunda maddi konularla ilgili daha dengeli ve stratejik düşünmenizi sağlıyor, ancak o da retro Neptün'e karşıtlık yapıyor. Özellikle ortaklı paralar, borçlar ve eşinizin finansal durumu hakkında bir belirsizliği gündeme getirebilir. Net olmayan vaatlere dikkat edin, ayaklarınız yere sağlam bassın bu dönemde. Mars da Terazi burcunda sizi finansal olarak daha aktif kılıyor. Gelir gider dengenizi kurmak, kaynaklarınızı daha akıllıca yönetmek adına bir motivasyon kazanabilirsiniz. Ancak Mars da Koç'taki retro Kiron'la karşıtlık yapıyor. Maddi güvensizliklerinizin ya da geçmişte yaşanan kayıpların üzerindeki etkisini yeniden tetikleyebilir. Şanslı olduğunuz bir konu ise Mars ile burcunuzdaki Venüs arasında oluşan uyumlu açı. Bu görünüm hem kişisel çekiciliğinizi arttırıyor hem de finansal konularda atacağınız adımları destekliyor. Kendinizi daha özgüvenli ifade edebilir, istediğiniz yönde ilerleme gösterebilirsiniz. Gökyüzünün en kadersel oluşumlarından biri ise Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü, Akrep burcundaki Lilith ve Yengeç burcundaki Jüpiter'in büyük bir su üçgeni oluşturması bir süredir bu gökyüzünde devam ediyor. Sizin için ilişkiler, yakın çevre ve sosyal destek sistemleri üzerinden ruhsal bir şifa alanı açıyor. Bu üçgen tek başına değil, birlikte şifalan diyor. Bu su üçgenine burcunuzdaki Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümünün kavuşumunun karşıtlık yapmasıyla bir uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Sizi kişisel geçmişinizle barıştırmak,
ve gerçek benliğinize dönüşünüzü hızlandırmak için hareket ediyor. Eski benliğinizle vedalaşma, artık size hizmet etmeyen düşünce kalıplarını bırakma zamanı geldi. Ve son olarak retro Uranüs yüksek öğrenim, uzak yolculuklar ve inançlarla ilgili alanınızda seyrediyor ve retro Plüto da ona uyumlu açı yapıyor. Sizi zihinsel olarak büyük bir sıçramaya davet ediyor bunlar. Hayata bakış açınız kökten değişebilir. Bu da hem kişisel hem mesleki olarak yeni kapılar açabilir. Özetle sevgili Başaklar, bu dönem sizin için yeniden doğuş süreci. Kim olduğunuzu yeniden tanımlıyor, neye hizmet ettiğinizi fark ediyor ve artık sadece başkaları için değil, kendiniz için de yaşamanın gücünü hissediyorsunuz. Cesur olun, merkezde siz varsınız. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Başka bir gökyüzü gündeminde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 19 Eylül'de Venüs'ün Başak Burcu'na geçişi var. Ve gökyüzünde çok değişik etkiler var. Sizin için oldukça içe dönük, derin ve ruhsal açıdan dönüştürücü bir süreç. Bu dönem dışarıdan çok içeride olan bitene odaklandığınız içsel temizlik ve ruhsal yükleri arındırma zamanınız olabilir. Venüs Başak Burcu'na geçişiyle birlikte ilişkilerde geri çekilme, yalnız kalma ya da bazı duyguları bastırma eğilimi artabilir. Venüs artık bilinçaltı evinizde aydınlatıyor ve bu da geçmiş ilişkileri düşünmek, eski aşkları hatırlamak veya hala kapanmamış defterleri fark etmek ve kapatmak anlamına gelebilir. Fakat hemen ardından gelen retro Uranüs karesi ani bir yüzleşmeyi, duygusal bir kopuşu veya beklenmedik içsel bir uyanışı da beraberinde getirebilir. Güneşin Başak Burcu'nda olması sizi perde arkasındaki konularla, bilinçaltınızla, gizli düşmanlıklarınızla, inziva ihtiyacınızla buluşturuyor. Ancak Balık Burcu'ndaki retro Satürn'e yaptığı karşıtlık, gündelik işlerinizde, sağlığınızda veya iş ortamınızda bazı zorlukları da görünür kılabilir. Bu ikilem hem içe çekilmek hem de sorumluluklarınızı yerine getirmek arasında zorlanmanıza neden olabilir. Merkür'ün burcunuzdaki konumu kendinizi ifade etme, konuşma ve fikirlerinizi paylaşma konusunda oldukça güçlü bir potansiyel taşıyor. Ancak retro Neptün'le yaptığı karşıtlık bazı sözlerin yanlış anlaşılmasına ve idealize edilen düşüncelerin hayal kırıklığına dönüşmesine neden olabilir. Özellikle iş arkadaşlarıyla veya hizmet aldığınız kişilerle iletişimde netlik çok önemli olacak. Mars da burcunuzda ilerliyor. Sizi atak, kararlı ve girişken kılıyor. Ancak o da Koç burcundaki retro Kiron'la karşıtlık yapıyor. İkili ilişkilerde geçmişe ait kırgınlıkları ya da yaraları yeniden gündeme taşıyor. Sözlü tartışmalardan çok açık yürekli konuşmalar şifa getirecektir bu dönemde. Bu süreçte en büyük destekleyiciniz de burcunuzdaki Mars ile Venüs arasındaki uyumlu açı olacak. Bu görünüm içsel huzur arayışınızı ve fiziksel enerjinizi dengeliyor. Hem içinizi dinleyebilir hem de harekete geçme zamanı geldiğinde tereddüt etmeden adım atabilirsiniz. Estetik, sanat, hareket ve zarafet bu dönemde size çok iyi gelebilir. Gökyüzünde büyük bir su üçgeni oluşuyor. Bu uzun zamandır da var. Yani Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü, Akrep burcundaki Lilith, Yengeç burcundaki Jüpiter'in uyumlu dansından bahsediyorum. Sizin hem kariyerinizde hem finansal düzeninizde hem de içsel motivasyonlarınızda güçlü bir dönüşüm getiriyor. Derin bir içsel, sezgisel akış size yönünüzü gösterecektir. Maddi kaynaklarınızın ruhsal değerlerle buluştuğu, içsel güvenle dışsal başarı arasında köprü kurduğunuz bir geçiştesiniz. Bu su üçgenine Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümünün kavuşumunun yaptığı karşıtlık bir uçurtma açı kalıbı oluşturuyor. Sizi özellikle zihinsel ve ruhsal şifaya davet ediyor. Geçmişten gelen bazı düşünce kalıpları artık sizi ileri taşımıyor olabilir. Bunları bırakmak, içsel sessizliğe alan açmak, bilinç dışı yükleri fark etmek adına önemli bir şifa kapısı açılıyor. Retro Uranüs'te ikizlerde Plüton'la uyumlu açılar yapıyor. Özellikle psikolojik dönüşüm, terapi, spiritüel çalışma ve duygusal derinlik konularında sizi destekliyor olacak. Artık yüzeyde kalmak değil, özle temas kurmak istiyorsunuz. Özetle sevgili teraziler, bu dönem sizin için içsel yeniden doğuş zamanı. Sessizlik, derinlik ve farkındalık anahtar kelimeleriniz.
Kendi iç sesinizi dinlediğinizde en net yanıtları orada bulacaksınız. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Başka bir gökyüzü gündeminde tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Akrepler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 19 Eylül'de Venüs'ün Başak Burcu'na geçişi var. Ve gökyüzünde çok güçlü enerji kalıpları var. Sizin için de özellikle sosyal çevre, dostluklar, idealler ve gelecek planları üzerinden etkili olacak. Aynı zamanda kişisel yaratıcılığınızın, sezgilerinizin ve ruhsal bağlarınızın da derinleştiği bir sürece adım atıyorsunuz. Venüs'ün Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte sosyal çevrenizle olan ilişkilerde daha dikkatli, ölçülü ve analizci bir tavır haline giriyorsunuz. Bu dönemde kimlerle yola devam etmek istediğinizi sorgulayabilirsiniz. Ancak hemen ardından İkizler Burcu'ndaki retro Uranüs'te kare yapacak Venüs, özellikle arkadaş çevresinden gelebilecek beklenmedik bir tepki, ilişki kopuşu ya da fikir ayrılığına işaret ediyor. Herkesle aynı idealleri paylaşmadığınızı net bir şekilde fark edeceksiniz. Güneş Başak Burcu'nda gelecek hedeflerinize ışık tutuyor. Ancak Balık Burcu'ndaki retro Satürn'e karşıtlık yapıyor o da. Aşk hayatınızda ya da çocuklarla ilgili konularda bazı kısıtlamalar ve sorumlulukları beraberinde getirebilir. Sevmek ile sorumluluk almak arasındaki dengeyi kurmanız gerekecektir. Merkür Terazi Burcu'nda bilinçaltınızda bir içsel çözümleme süreci başlatıyor. Ancak o da retro Neptün'le karşıtlık yapıyor. Özellikle aşk, flört, sanat ya da yaratıcı projelerle ilgili konularda sizi yanıltabilir. Gizli kalmış duyguların yüzeye çıkması ya da geçmişte idealize ettiğiniz bir ilişkiyle ilgili ya da kişiyle ilgili hayal kırıklığı yaşamanıza neden olabilir. Mars da Terazi Burcu'nda enerjinizi iç dünyanıza yönlendiriyor. Bu da bazı günlerde yorgunluk, motivasyon eksikliği ya da içinize kapanma halini tetikleyebilir. Ancak bu süreç geçmişi gözden geçirmek, ruhsal detoks yapmak ve zihinsel arınma için oldukça verimli olabilir. Mars da retro Kiron'la karşıtlık yapıyor. Bastırılmış ruhsal yaraları iyileştirme fırsatı sunuyor. Bu su üçgenine Başak'taki Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümü kavuşumunun karşıtlık yapmasıyla bir uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Size kişisel yeteneklerinizi kolektif bir amaç için kullanma çağrısı yapıyor. Ruhsal bir hizmet, yaratıcı bir proje ya da sosyal bir topluluk içinde rehber rolü üstlenmeniz mümkün. Retro Uranüs'te ortaklıklar evinizde ilerliyor ve Plüton'la uyumlu açılar içinde. Sizin için ilişkilerde kalıpları kırmak, bağlanma biçiminizi dönüştürmek ve özgürlük alanı açmak anlamına geliyor. Kontrol değil, bağlantı kurma zamanı. Özetle sevgili akrepler, bu dönem ruhsal gücünüzü hatırlatıyor. Sezgilerinizi yeniden keşfediyor ve artık hayatınızı daha derin bir farkındalıkla şekillendiriyorsunuz. Kimi zaman sessizlik en yüksek rehberliği içerir. Mutlu ve verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Başka bir gökyüzü gündemimizde de görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 19 Eylül'deki Venüs'ün Başak Burcu'na geçişi var ama gökyüzünde gerçekten çok değişik de açılar var. Size özellikle kariyer, statü, hedefler ve toplum önündeki duruşunuz üzerinden sınava çekecek. Önemli kararların arifesinde olabilir, yönünüzü tayin etmek için güçlü bir içsel dürtü hissedebilirsiniz. Venüs'ün Başak Burcu'na geçişiyle birlikte kariyer alanınızda daha seçici, daha detaycı, daha mükemmelliyetçi bir tavra bürüneceksiniz. Üstlerinizde olan ilişkiler, toplumdaki imajınız ve dışarıdan nasıl algılandığınız bu süreçte sizin için daha belirgin hale geliyor. Ancak Venüs Başak'a girmesiyle Uranüs'te kara açıya girecek. Uranüs'te retro biliyorsunuz. Özellikle iş ortamında beklenmedik gelişmelere, ani karar değişikliklerine veya sürpriz görev değişimlerine işaret ediyor. Statünüzü ilgilendiren konularda esnek olmanız önemli olacak. Güneş ise Başak Burcu'nda ilerliyor. Toplumsal rolünüze daha fazla odaklanmanızı sağlıyor. Ancak Balık Burcu'ndaki retro Satürn'e karşıtlık yapıyor o da. Ailevi sorumluluklarla kariyer planlarınız arasında bir denge kurmanız gerektiğini gösteriyor. Ebeveynlerle ilgili gelişmeler, ev veya yerleşim konuları önceliklerinizi yeniden düzenlemenize neden olabilir.
Merkür Terazi burcunda hareket ediyor. Sosyal çevrenizde olan iletişiminizi arttırıyor. Gelecek planlarını dostlarınızla paylaşmak, grup projelerinde yer almak için uygun bir zaman. Ancak o da retro Neptün'le karşıtlık yapıyor. Özellikle aile bireylerinden gelen öneriler ya da geçmişten gelen bir hayalin yeniden canlanmasıyla sizi ikilemde bırakabilir. Gerçeklikten uzaklaşmamaya dikkat edin. Neptün'ün sislerine dikkat edin. Mars da Terazi burcunda sizi sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar ve ekip çalışmaları açısından daha aktif ve mücadeleci bir ruh haline sokuyor. Ancak Mars da retro Kiron'la karşıtlık yapıyor. Özellikle eski bir arkadaşla aranızda yaşanmış kırgınlıkları veya dışlandığınız bir durumu yeniden gündeme taşıyabilir. Başak'taki Venüs Mars'la uyumlu açı içinde gökyüzünün en güzel açısı bu. Hedeflerinizi gerçekleştirmek adına size sosyal destek ve diplomasi becerisi kazandıracak. İlişkilerde dengeyi koruyarak ilerlemek hem kalbinize hem kariyerinize iyi gelecek. En dikkat çeken oluşumlardan biri de Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü, Akrep'teki Lilith ve Yengeç burcundaki Jüpiter'in oluşturduğu büyük su üçgeni bir süredir var bu gökyüzünde. Bu üçgen sizin için ruhsal bir çekilme, duygusal derinleşme ve aile geçmişinden gelen mirasları fark etme zamanı. Ruhsal mirasınızı, sezgisel gücünüzü ve içsel bilgeliklerinizi keşfetme süreci başlıyor. Bu büyük su üçgenine Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümünün kavuşumunun karşıtlık yapmasıyla birlikte de bir uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Sizi görünmeyene, içsel gerçeğinize yönlendiren güçlü bir rehberlik taşıyor. Artık sadece hedefe değil, niyetinize de bakma zamanı. Hangi amacı neden istediğinizi sorgulayarak daha bilinçli bir yön çiziyorsunuz. Retro Uranüs'ün günlük hayat ve sağlık evinizdeki seyri ve Retro Plüton'la yaptığı uyumlu açı, yaşam stilinizde radikal ama sizi özgürleştiren değişimleri destekliyor. Alışkanlıklarınızı, iş yapma şeklinizi ve bedeninize yaklaşımınızı yeniden şekillendirebilirsiniz. Özetle sevgili yaylar, bu dönem sizin için hem kariyer yolculuğunuzda hem içsel gelişiminizde önemli bir dönemeç. Ne için mücadele ettiğinizi bilerek ilerlemek sizi kalıcı başarılara taşıyacak. İdealizm ile gerçekliği buluşturun lütfen. Mutlu ve verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Başka bir gökyüzü gündeminde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba Oğlaklar. Gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 19 Eylül'de Venüs'ün Başak Burcu'na geçişi var. Bu gökyüzü zihinsel anlamda yoğun, öğretici ve dönüştürücü bir dönem sunuyor. Çok ilginç kalıplar var, açı kalıpları var. Eğitim, seyahat, inançlar, hukuki meseleler ve dünya görüşünüzle ilgili temalarda önemli gelişmeler yaşanabilir. Venüs'ün Başak Burcu'na geçişi sizi akademik konular, yabancılarla ilişkiler, yurt dışı bağlantıları veya spiritüel arayışlar alanında estetik, değer ve huzur arayışına yönlendiriyor. Fakat hemen ardından Retro Uranüs'le yaptığı kare açı aşk hayatınızda ya da çocuklarla ilgili ilişkilerinizde veya yaratıcı projelerde ani gelişmelere işaret ediyor. Planlarınız beklenmedik şekilde değişebilir. Yeni bir fikir, ani bir ilham ya da alışılmış kalıpların dışına çıkma arzusu belirginleşebilir. Güneş de Başak Burcu'nda sizi farklı bakış açılarına açık hale getirirken Balık Burcu'ndaki retro Satürn'e karşıtlık yapıyor. O da zihinsel sınırlarınızı sorgulamanıza neden olabilir. Yakın çevrenizde olan fikir çatışmaları, bir eğitimi tamamlama süreci ya da yasal bir meselede ağır ilerleyen adımlar sizi zihinsel olarak zorlayabilir. Sabırlı ve disiplinli olmanız gerekiyor. Merkür ise Terazi burcunda sizin kariyer alanınızda ilerliyor. İş görüşmeleri, yöneticilerle iletişim ve mesleki planlamalar açısından zihin açıklığı kazandırıyor. Fakat Merkür de gidip retro Neptün'le karşıtlık yapıyor. Özellikle işinizle ilgili konularda net olmayan durumlara, hayal kırıklıklarına açık bir atmosfer yaratıyor. Yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Belgeleri, sözleşmeleri en az 2 kez okuyun. Mars da Terazi burcunda kariyer mücadelenizi hızlandırıyor. Bu süreçte daha hırslı, daha iddialı ve dış dünyada aktif olabilirsiniz. Ancak Mars da retro Kiron'la karşıtlık yapıyor. Ailevi yüklerin ya da geçmişten gelen özgüven
farklılıklarının kariyerinize yansımasına neden olabilir. Ama otorite figürleriyle çatışmadan kaçının, ama bu bir şifa da getirecektir mutlaka. Tek iyi haber de Mars'la Venüs arasında oluşan uyumlu açı mı acaba? İş ve eğitim alanında yeni adımlar atmak, mesleki ilişkileri güzelleştirmek, estetikle ilgili projelerde başarı sağlamak adına harika bir destek sunacak bu güzel bir açı. Bir de en güzel açıda büyük bir su üçgeni var gökyüzünde. Balıktaki Kuzey Ay düğümü, Akrep'teki Lilith ve Yengeç burcundaki Jüpiter arasında bir uyum var. Sizin için hem zihinsel hem duygusal anlamda derin bir farkındalık getiriyor. Bu üçgen özellikle ikili ilişkilerde şefkati, bağlılığı ve ruhsal hizalanmayı destekliyor. Yakın çevrenizden gelen ilhamlar, yeni dostluklar ya da duygusal bağlılıklar sizi ileriye taşıyabilir. Bu su üçgenine Güneş-Merkür-Güney Ay düğümü kavuşumunun karşıtlık yapmasıyla birlikte bir uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Bu da kariyer hedeflerinizi ruhsal amaçlarınıza hizalamanız için güçlü bir destek sağlıyor. Mesleki alanda büyük bir fark yaratmak, bilgeliği topluma taşımak ve toplumsal katkı sunmak adına ve ilhamlar alabilirsiniz. Sadece başarı değil, anlamda önemli diyebilirsiniz. Retro Uranüs'te aşk evinizde seyrediyor ve retro Plüton'dan uyumlu açılar alıyor. Kalpten gelen yaratıcılığın ve duygusal gücün dönüşümünü simgeliyor. Kendinizi ifade etme biçiminiz değişiyor. Daha özgün, daha cesur ve daha yaratıcı oluyorsunuz. Özetle sevgili oğlaklar, bu dönem sizin için bilgiyle büyüme, kariyerde yükselme ve ruhsal olarak güçlenme zamanı. Hayat size daha büyük düşün diyor. O yüzden vizyonunuzu genişletin, kalbinizi de açık tutun. Mutlu ve verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Başka bir gökyüzü gündeminde görüşmek üzere. Merhaba kovalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 19 Eylül'de Venüs'ün Başak Burcu'na geçişi var. Gökyüzü size derin dönüşümler, içsel çözülmeler ve finansal yapılanmalar açısından son derece etkili bir süreç sunuyor. Çok ilginç açılar var gökyüzünde. Gözle görünmeyen ama etkisi büyük temalarla yüzleşme zamanı olabilir. Venüs'ün Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte ortak gelirler, miras, alacak, verecek meseleleri ve duygusal bağlarda daha seçici, daha temkinli davranma eğiliminde olacaksınız. Ancak Venüs Başak'a girer girmez Uranüs'e de bir sert kare yapacak. Özellikle ailevi konularla ilgili finansal bir sürprizi veya duygusal bir gerilimi tetikleyebilir. Miras, yatırım ya da ortaklı bir para paylaşımı konusu aniden gündeminize düşebilir. Güneş ise Başak Burcu'nda gölgede kalan duyguları aydınlatıyor. Bu dönemde kontrol edemediğiniz durumlara karşı nasıl bir duruş sergilediğinizi fark edeceksiniz. Ancak Güneş'in Balık Burcu'ndaki retro Satürn'e de bir karşıtlığı var. Maddi güvencenizi sorgulamanıza neden olabilir. Harcamalarınızda dikkatli olmalı, sizi kısıtlayan ama yapılandırıcı bir disiplini de kabul etmelisiniz. Merkür Terazi burcunda hareket ediyor. Eğitim, seyahat, hukuki konular ya da dünya görüşünüzü ifade ettiğiniz alanlarda size canlılık getiriyor. Ama o da retro Neptün'e karşıtlık yapıyor. Özellikle para ve değer yargılarınızla ilgili bazı kafa karışıklıklarına neden olacak. Gerçek dışı vaatlerden uzak durmanızda fayda var. Ya da inanmamanızda. Mars da Terazi burcunda sizi farklı kültürler, bilgiler ve vizyonlarla cesurca temas etmeye yöneltiyor. Ancak Mars da retro Kiron'la karşıtlık yapıyor. Zihinsel yaralarınızı iyileştirme ihtiyacınızı ortaya koyuyor. Öğrendiğiniz her şey bir yerinizi iyileştiriyor. Bir başka yerinizi ise kaşıyor olabilir. Bu noktada Venüs ile Mars arasındaki uyumlu açı sizi mutlu edecektir. Özellikle finansal destek bulmak, kredi başvurusu, sponsorluklar ya da bir işbirliği aracılığıyla kazanç sağlamak açısından pozitif bir kapı aralıyor. Uyumla hareket ettiğiniz takdirde hem duygusal hem de maddi tatmin artabilir. Ve asıl büyük tabloya geçelim. Bu bir süredir gökyüzünde devam ediyor bu açılar. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü, Akrep'teki Lilith ve Yengeç burcundaki Jüpiter arasında büyük bir su üçgeni var. Sizin için kariyer, para ve içsel özgüven temalarını derin bir duygusal akışa sokuyor. Bu sadece ne kazandığınızla değil, kendinize ne kadar değer biçtiğinizle de ilgili bir uyanış anlamına geliyor.
Gelirlerinizi büyütmek için önce inançlarınızı şifalandırmalısınız ve değiştirmelisiniz. Bu üçgene Güneş, Merkür, Güney Ay düğümü kavuşumunun karşıtlığı da eklenince bir uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Sizi daha güçlü kılacak kararlar almanız için destekleyecek. Özellikle ruhsal çalışmalar, psikolojik destek süreçleri ya da finansal yatırımlar bu dönemde kadersel bir gelişime yol açabilir. Retro Uranüs ev ve aile alanınızda ilerliyor ve Retro Plüton'la yaptığı uyumlu açıda aile düzeninizde köklü ama sizi özgürleştiren bir dönüşümün işaretçisi. Ev hayatında daha özgür, daha bağımsız hareket etme arzunuz artıyor. Bu değişimler sizin gerçek benliğinize daha uygun bir yaşam kurmanızın önünü açabilir. Sevgili kovalar, özetle bu dönem derinleştiğiniz, yüzleştiğiniz ve nihayetinde güçlendiğiniz bir içsel dönüşüm evresi. Korkuların altına inmekten çekinmeyin, zira asıl güç o karanlığın içinden çıkacak. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Başka bir gökyüzü gündeminde görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 19 Eylül'de Venüs'ün Başak Burcu'na geçişi var. Gökyüzü size ilişkiler, ortaklıklar, duygusal bağlar ve kişisel duruşunuz üzerinden güçlü bir ayna tutuyor. Hem siz hem karşınızdaki kişiler değişecek ve bu değişim sizi çok daha fazla kendinize yaklaştıracak. Venüs'ün Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte odağınız ikili ilişkilere, evlilik konularına ya da açık düşmanlıkların olduğu yüzleşmelere kayıyor. Venüs burada daha temkinli, eleştirel ve detaycı çalışır. Ancak Venüs Başak Burcu'na geçer geçmez retro Uranüs'te de bir kare açıya girecek. Özellikle yakın çevreniz, kardeşler, yazışmalar ya da kısa yolculuklarla bağlantılı ani gelişmeleri beraberinde getirebilir. Belki de bir ilişkinin seyrini değiştirecek bir konuşma, bir haber ya da beklenmedik bir itiraf gündeme gelebilir. Güneş ise Başak Burcu'nda ilişkileri aydınlatıyor. Burcunuzda ilerleyen Satürn'le yaptığı karşıtlıksa sizi ben kimim sorusuyla yeniden yüzleştiriyor. Sınırlar koymak, özgür saygı geliştirmek ve karşınızdakine ne kadar alan tanıyacağınızı belirlemek bu dönemin en kritik konularından biri. Hem içsel hem dışsal bir denge arıyor olacaksınız. Merkür ise Terazi burcunda hareket ediyor. Ortak kaynaklar, paylaşılan gelirler ve duygusal bağlılıklar konusunda size zihinsel bir netlik getiriyor. Ancak o da gidip retro Neptün'e karşıtlık yapıyor. Hayal kırıklıklarına, yanlış algılara açık bir iletişim zemini yaratıyor. Özellikle ortaklı para konularında dikkatli olun. İmzalayacağınız belgeleri detaylıca gözden geçirin. Mars ise Terazi burcunda sizi derin duygulara, gizli motivasyonlara, bazen de bastırılmış öfkeye daha fazla yaklaştırıyor. Mars burada tutkuyu hem krizi temsil eder. O da gidip retro Kiron'a karşıtlık yapıyor. Özgüvenle ilgili sorunlara veya geçmişte yaşanmış bir ihanetin duygusal etkilerini tetikleyebilir. Kendinize karşı şefkatli olun bu dönemde diyorum. Fakat Venüs ile Mars arasında da güzel bir açı var. İlişkilerde sorunları yapıcı bir dille çözme. Hem kalben hem zihnen uzlaşma enerjisi getiriyor. Evet, bir böyle hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz ya da geçmişe dair bir duygusal etkiyi tetikleyebilir bunlar, ama bunları sağlıklı bir şekilde çözebilirsiniz bu açıyla. Duygularınızı sağlıklı biçimde ifade ettiğinizde karşınızdaki kişilerle de derin bir bağ kurabilirsiniz. Ve asıl büyük tabloya bakarsak Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü, Akrep'teki Lilith ve Yengeç burcundaki Jüpiter arasında büyük bir su üçgeni var. Bu bir süredir gökyüzünde var. Sizi ruhsal, duygusal ve yaratıcı alanlarda büyük bir destekle sarmalıyor. Kendi yolunuzu çizme gücünüz artıyor. Bu üçgen aşk hayatınız, yaratıcı projeleriniz ya da çocuklarla ilişkilerinizde güçlü bir içsel rehberlik sunuyor. Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümü kavuşumunun bu büyük üçgene yaptığı karşıtlık bir uçurtma açı kalıbına neden oluyor. Size ilahi bir yönlendirme hissi getirebilir bu. Hayatın sizi bir yöne doğru çektiğini hissediyorsanız o yöne doğru gidin. Evrenin dili bazen rüyalarla, bazen kalp sıkışmalarıyla, bazen de tesadüflerle konuşur. Siz yeter ki sezgilerinizi izleyin. Retro Uranüs ise yakın çevre evinizde seyrediyor.
ve retro Plüton'la da uyumlu açılar yapıyor. Çevrenizi, fikirlerinizi, iletişim dilinizi baştan aşağı değiştiriyor bunlar. Artık kelimelerinizde daha fazla güç, düşüncelerinizde daha fazla özgürlük var. Özetle sevgili balıklar, bu gökyüzü hem içsel hem dışsal bağlarınızı yeniden yapılandırmanızı sağlıyor. Sezgilerinizi takip edin, geçmişin yüklerini bırakın ve kalbinizin sesini susturmadan ilerleyin. Çünkü hayat sizi çok daha otantik bir yöne doğru çağırıyor. Başka bir gökyüzü gündeminde görüşmek üzere. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.